Değerli izleyicilerimiz, Hamburg'da Bicester Caddesi'nde biri vatandaşımıza ait olmak üzere 3 iş yeri yanarak kül oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak iş yerleri kül oldu. Yangının çıktığı caddede iş yeri bulunan vatandaşlarımızdan Mehmet Karabacak şunları söyledi. Yangın benim ofisin arka tarafında meydana geldi. Yangın sırasında ofisteydim. Ayakkabılarımı bile giyemeden beni dışarı çıkardılar. Bu caddedeki iş yerlerinin çoğu eski bina ve bakımlı değil. Elektrik sistemleri çok bozuk. Kontrol ve denetim yok. Herkes kabloyu kendisi çekiyor dedi. Yangın çıkan bölgede bir başka iş yeri sahibi olan vatandaşımız Musa Karabacak ise saat 24 sıralarında yangının çıktığını, kendisine telefon geldiğini, hemen olay yerine gittiğini, arabasını dışarı çıkardığını ifade etti. En çok zararı Bektaş adlı arkadaşımız gördü. Yangın bizim iş yerimize sıçramadan söndürüldü. İş yerimde hiçbir sıkıntı yok dedi. Sadece tedbir amaçlı camı kırıp içeri girmişler diye konuştu. Yangının çıkış sebebi elektrik kontağı olarak tahmin edilirken polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. İş yerlerinin büyük bir bölümünün Türk ve Afganlara ait olduğu caddede daha önce de birkaç kez yangın meydana gelmişti. Değerli izleyicilerimiz, bu bölgeyi bilenler mutlaka tahmin ediyordur. Gerçekten çok eski binaların olduğu, altyapısının zayıf olduğu bir bölge. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ne diyelim, tek tesellimiz can kaybının olmaması. İnşallah sigorta gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da aşı merkezine saldırı var. Bakalım neymiş? Almanya'da birçok federal eyalette aşı merkezlerine saldırılar yaşandı. Özellikle Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde çok sayıda aşı merkezlerine yönelik suçlar işlendi. Koronavirüse karşı aşıların başlamasından bu yana Hamburg hariç hemen hemen tüm federal eyaletlerde, özellikle Bavyera ve Saksonya'da aşı merkezlerine yönelik saldırılar veya aşı kampanyalarında kesintiler yaşandı. Eyalet polis teşkilatları ve sağlık sigorta şirketlerinin raporlarına göre verilen zararların çoğu mülke verildi. Fakat Saksonya'da çok sayıda tehdit, fiziksel saldırı ve kundaklamalar raporlara geçti. Saldırılar sadece aşı merkezlerine yönelik değil, raporlara göre ülke genelinde en az 190 aşı karşıtı suç vakası mevcut. Aşı kampanyalarına karşı okul personeline yönelik tehdit iddiaları da mevcut. Yine aynı şekilde öğretmenlere yönelik tehditler de söz konusu. Yine Telegram sohbet grubunda cinayet tehditleri de raporlanmış durumda. Yine bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, bazı federal eyaletlerde aşı kampanyaları da kesintiye, tehditler nedeniyle uğramış vaziyette. Bavyera ve Hessen'de okullarda aşı kampanyaları da yine kesintiye uğrayabiliyor. İçişleri Bakanlığı'na göre Aralık 2020'den bu yana Bavyera'da aşı karşıtı 56, Saksonya'da ise 54 suç işlendi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız, özellikle aşı ile ilgili. Merkel artık emekli oldu, yolcu. Ona söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok ama bu pandemi dönemi, koronavirüs onun dönemine denk geldiği için birkaç şey söylersek sanıyorum ayıp olmaz. Şimdi bakın, koronavirüsle ilgili bir deneme yanılma durumu söz konusu. Aç kapa yaptılar, o kararı aldılar, bu kararı aldılar, şu yaptılar, bu yaptılar. Bu aşılarla ilgili de bu aşılar piyasaya çıkmadan önce ne diyorlardı bunlar? Tamam, bu iş çözüldü. Tek doz yapacağız, bitecek. Yok o olacak, bu olacak. İşte şimdi 3, 4, 5, 6 doz vesaire konuşuluyor. O yapılıyor, bu yapılıyor. Tabii ki bu saldırıları tasvip etmek mümkün değil. Bu aşı merkezlerine yapılan saldırılar çok yanlış. Almanya'da pek çok noktada var. Ama insanların kafaları karışmış vaziyette. Akşam bir şey söylüyorlar, sabah uyanıyorlar bambaşka bir şey söylüyorlar. Şimdi bu aşılar piyasaya çıkmadan önce kim ya da hangi bilim insanı 4-5 doz yapılmalı dedi? Hiç kimse. Bu aşıları bulanlardan biri olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Profesör Doktor Özlem Türeci bu aşılar piyasaya çıkmadan önce ne diyorlardı? Bizim aşımız %95 etkili diyorlardı, değil mi? Peki ne kadar zaman etkili? Açıklama yaptılar mı o dönemde? Hayır. Yeni bir açıklama yaptılar. Dediler ki her 6 ayın sonunda mutlaka yeni bir doz daha aşı yapılmalı dediler.
Çünkü sebep olarak da vücudun 6 ayın sonunda antikor üretme seviyesi düşüyor. Yani bu virüse karşı savaşan antikorların seviyesi düşüyor. Mutlak surette yeni bir doz daha yapılmalı dediler. İnsanlar yine kafaları karıştı. İnsanları evlerine tıktılar. Kapanma yaptılar. O yasak, bu yasak, şunu yap, test bilmem ne. Arkadaşlar akıl almaz derecede insanların psikolojilerini bozacak her şeyi yaptılar. Şimdi insanların bir boyutunu bu boyutu. Şimdi geliyoruz. Mesela Almanya'dan bir örnek verelim. Paris'ten bir örnek verelim, Fransa'dan. Ya da diğer ülkelerden tek tek örnekler verebiliriz. Berlin'de insanlar özellikle hafta sonları bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ediyorlar. Binlerce kişi sokaklara dökülüyor. Almanya'da en son yapılan gösterilerde yaklaşık 20 bin kişi yürüdü. Bu insanlar ne istiyorlar? Para mı istiyorlar? Aş mı istiyorlar? Ne istiyorlar bu insanlar? Hayır. Bu insanlar şunu söylüyor. Diyor ki siz bu koronavirüsle ilgili, özellikle aşı ile ilgili bizi mecbur bırakıyorsunuz diyorlar. Hani mecbur değildi diye konuşuyorlar arkadaşlar. Söyledikleri bu. Protesto bu, ama bu yürüyenleri, bu protesto hakkını kullananları gören, duyan var mı? Yüzlerce protesto gösterisi oldu. Merkel başbakanlığı döneminde bunlardan bir tanesini gördü mü, duydu mu, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bu insanları bir sefer oturup dinleyen, anlamaya çalışan bir siyasetçi, devlet başkanı var mı kardeşim? Ben görmedim. Ben bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben aşı olun, olmayın demem. Ben işin siyasi boyutunu, ekonomik boyutunu anlatıyorum. Hep bir siyasetçilerde ikiyüzlülük durumu söz konusu. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Ya insanların psikolojilerini bozdunuz kardeşim. İnsanların ekonomilerini bozdunuz. Almanya'yı anlatıyoruz. Almanya gibi dev bir ekonomi, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Koronavirüs döneminde sen vatandaşına gerektiği kadar yardım ettin mi? İş yerleri olanlara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir para verildi. Peki emekliye, işçiye, dar gelirliye, ev hanımına kaç para verdin? Sıfır. Sıfır. Sosyal devlet olmak, çıkıp o basın toplantılarında, kürsülerde biz şunu yapıyoruz, bunu yaptık falan demekle olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi beni izleyen, Türkiye'den izleyenler, ya Türkiye'de hiçbir şey yapmadılar, yine Almanya veriyor falan. Tamam kardeşim, haklısın. Ben sana bir şey demiyorum. Ama benim konuştuğum dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Alman ekonomisini konuşuyorum. Alman ekonomisi koronavirüs döneminde vatandaşına gerektiği gibi yardım yapmadı diyorum. Kasada para mı yoktu? Var. Dünyanın en büyük ekonomisi neredeyse. Yani Merkel anahtarı cebine koydu ve hiçbir zaman da gelip kasayı açıp vatandaşa para vermedi. Bunu söylüyoruz arkadaşlar. Bunu söylerken bu koronavirüs döneminden bahsediyorum. Almanya'nın iyi yanları yok mu? Var tabii ki arkadaşlar. Olmaz olur mu? Sosyal yardımları var, o su var, bu su var. Ama koronavirüs döneminde sınıfta kaldılar. Bu olayla ilgili defalarca anlattım. Sosyal yardımlar yetersiz, çocuk parası yetersiz. Bunun yanı sıra emeklilerin durumu içler acısı. Eğer sosyal yardım almasa vatandaş bitmiş demektir Almanya'da. Ev kiraları almış başını gidiyor. Sen bu vatandaşa eğer sosyal yardım vermezsem almış olduğu bu emekli maaşıyla geçinebilir mi? Hayır. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki insanları sosyal yardım dilencisi yapmaktan vazgeçin. İnsanca yaşayabileceği bir maaş verin. Kuruşu kuruşuna her şeyi hesaplıyorsunuz değil mi? Bir kişinin, iki kişinin harcayacağı para belli, faturaları belli değil mi? Böyle sosyal yardım yapıyorsunuz. Kardeşim sen verirken emekli maaşını niye böyle hesap yapmıyorsun? Taban emekli maaşını sen 1500 euroya getir. De ki sosyal yardım vermiyorum de. Bu kadar. Bunu yap, bu da yok. Koronavirüs dönemi geldi. Emekli evde, çoluk çocuğu olanlar evde daha çok tüketim yaptılar. Marketlerde, çarşılarda, pazarlarda fiyatlar daha arttı. Maaş aynı.
Arkadaşlar yani bunları söylerken beni lütfen yanlış anlamayın. Ben iyiye iyi, kötüye kötü diyorum ama koronavirüs döneminde Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı imkanları olmasına rağmen. Yani cepte para var. Sen vatandaşı açlığa mahkum ediyorsun. Yokluğa mahkum ediyorsun. Niye vermiyorsun kardeşim? Bu para bu milletin parası. Ama sıkı sıkıya sarılmışlar, kasaları güzelce kilitledi Merkel. Anahtarı pantolonunun cebine koydu. Eve gitti, pantolonunu da çıkarmadı ki biri cebinden anahtarı alır diye. Hikaye bu. Ya bir basiretsizlik durumu var. Bakın Almanya'da sel oldu değil mi geçtiğimiz aylarda? Hala selin yaraları sarılmış değil. Hala kağıt kürek işleriyle uğraştırıyorlar vatandaşını. Ya aylar oldu, aylar. Para vereceksen ver. Eşya yardımı yapacaksan yap. Daha neyi bekliyorsun? Bu selden zarar gören çok sayıda vatandaşımız var. Bana ulaştılar. Hala diyor biz sıkıntıyla uğraşıyoruz. Doğru düzgün yardım etmediler diyorlar. Ha, yardım sıfır mı diyorum? Hayır. Var ama yetersiz ve zamanında değil. Bürokrasi bitmiyor. Bir tane çamaşır makinesi verecek. Bak bir örnek vereyim. Selde çamaşır makinesi ya da buzdolabı işte kullanılamaz hale gelmiş. Şimdi geliyor görevli. Bakıyor diyor ki he diyor sizin çamaşır makinesi bozuk. Bozuk. Şu formu doldur. 100 tane soru var. Soruyor yazıyor soruyu dolduruyor veriyor. Sonra gidiyor bu. Bir ay geçiyor. Çamaşır makinesi yok. Buzdolabı hala yok. Ya gördün mü kardeşim? Adamın makinesi bozuk sular altında kalmış mı? Kalmış. Para vereceksen ver yerine de yeni makine alacaksan al. Ne yapıyorsan yap yani. Ne kağıt bitiyor ne kürek bitiyor. Sosyal yardımların hepsi böyle değil mi? 3 kuruş para verecek. 3000 tane takla attırıyor. Ondan sonra parayı belki veriyor. Ya emeklilere verilen çok sayıda yardım var biliyorsunuz. Bakın. Çoğu emekli bu form doldurmaları gerekiyor. Bu formu doldurmayı bilmediği için gidip para istemiyor. Bu hakkından haberi yok. Ya böyle bir bürokrasi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya adamın aldığı para belli. Maaşı belli. Zararı belli. Ziyanı belli. Tak 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 çözeceksin. Hantallık arkadaşlar Almanya'da had safhada. Ne kağıdı bitiyor ne küreği bitiyor diyoruz ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biraz da eleştirelim değil mi? İyi şeyleri de anlatıyoruz ama bu tarz eleştirileri yapınca da görüyorum ben videoların altına yazıyorlar bazıları. Sen Almanya düşmanı mısın falan. Ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Bu yorum yapanlar genelde şöyle arkadaşlar. Bunlar koltuğa uzanmış pijamalı, elde telefon, işten gelmiş, şaftı kaymış. Öyle anlatıyorum mesela 10 dakika ben. 30 saniye dinliyor. 30 saniyeyle her şeyi anladığını sanıyor. Ne anlattığımı anladığını sanıyor. Uyanık ya. Ben anlamıyorum o yazdığı yorumdan sanki. Ben başka bir şey anlatıyorum o başka bir şey yazıyor. Sonra başlıyor yazmaya elinde telefon. Çat 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 yazıyor. Ben bu yorumların hepsini okuyorum biliyor musunuz? Hepsini okuyorum. Bak günde 4-5 bin yorum geliyor. Hepsini okuyorum ben. Bak ben de bir insanım. Hakaret edenler, küfür edenler işine gelmiyorsa izleme kardeşim. Beğenmiyorsan izleme. Ben sana param veriyorum izle diye. Saygı, sevgi içerisinde her türlü eleştiriye açığım. Ben kusursuzum demiyorum. Böyle bir şey yok. Kim kusursuz kardeşim? Sen kusursuz musun? Sen hatasız mısın? Yani sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Eleştiriyorsan saygı içerisinde, sevgi içerisinde yap. Ben senin hoşuna giden şeyleri anlatmak zorunda değilim ki. Yani bakın milyonlarca insan beni izliyor. Dünyanın her yerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya, Güney Afrika'dan Norveç'e kadar, Rusya'ya kadar, Suudi Arabistan'a kadar, Yemen'e kadar her yerden izleniyoruz. Nerede Türk varsa bizi izliyor. Sağ olsunlar. Buradan şunu söylüyorum. Benim herkesi mutlu etmem, memnun etmem mümkün mü? Tabii birileri kızacak, birileri beğenmeyecek. Saygı duyuyorum. Ama şunu anlatıyorum. Diyorum ki eleştireceksen saygı, sevgi içerisinde eleştir. Ben de sana okuduğum bu yorumlarda cevap vereyim saygı, sevgi içerisinde. Hokkabaz çok. Yani acayip çok. Takıyor muyum? Yani arkadaşlar yüz ifademden anlayın siz. Bir şey söylemiyorum. Bunun yanı sıra
Şu canlı yayınlarımızla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bizim canlı yayınlarımızın durumu şu. Şu an Türkçe yayın yapan kanallar içerisinde dünyada en uzun süre canlı yayın yapan kanal Emekli TV. Evet, Türkçe yayın yapanlar içerisinde, yani televizyon kanallarını bir kenara koyuyor. Örneğin ATV, Show TV, CNN falan, bunları bir kenara koyuyorum. En çok izlenen, aynı zamanda yurt dışında yaşayan, Türkiye dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu kanal da Emekli TV arkadaşlar, bir numara. Bunu izlenme rakamlarında her şey zaten görünüyor. Bizim sizlerden bir tek ricamız var. Bu canlı yayınlarımızda lütfen kişisel sohbetler yapmayın. Kişisel kavgalar yapmayın. Bizim sizden ricamız bu. Lütfen konuşulanlarla ilgili yorum yaparsanız daha çok arkadaş edinirsiniz. Daha çok insan bizi izler. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi bu canlı yayınlarımızla ilgili önümüzdeki günlerde daha radikal kararlar alacağız. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Katıl üyeliği olanlar canlı yayınlarımızda yorum yapıp konuşabilecek. Katıl üyeliği olanlar. Bunun dışında zaten biliyorsunuz mevcutta kanalımıza abone olmayanlar sohbet bölümüne canlı yayınlarda katılamıyorlar. Önümüzdeki günlerde sadece katıl üyeliği olanlar kanalımızda yorum yapabilecek, sohbet edebilecek canlı yayınlarda. Bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımızı lütfen beğenin. Bizim daha fazla insana ulaşmamız için bu beğenileriniz, abonelikleriniz çok çok önemli. Yani bir tek bir tuşa basacaksın, parmağın aşınmaz yani. Bu kadar. Bunu rica ediyoruz. Bunun yanı sıra bizi katıl üyeliğiyle destekleyebilirsiniz. Aylık sadece 2 euro. Yani videoların altında bulunan katıla bastığınızda sadece 2 euro. Çocuğun eline versen almaz yani 2 euro. O kadar. Bir şey değil. Evet değerli izleyicilerim, bunu sizlerden bekliyorum. Mutlaka yayınımızı beğenmenizde haseten rica ediyorum.